Air motorun ilk parçası olan base plate'i oluşturmaya başlıyoruz. Bunun için oluşturduğumuz dashboard'un tasarım sekmesinden X-Design'ı açarak yeni parça oluştura tıklıyoruz. Parçanın ismini ve kaydedilmesini istediğimiz yeri seçtikten sonra tamam'a tıklıyoruz. Bizi 3 düzlem karşılıyor. Üst düzlemde çizim açıyoruz. Teknik çizimden yola çıkarak bir dikdörtgen çizip kenar ölçülerini 50'ye 82 mm olarak ayarlıyoruz. Araçların bulunduğu alt sekmeden unsurlara giderek çizimimize 16 mm'lik kalınlık veriyoruz. Daha sonra oluşturduğumuz parçanın üst düzlemine çizim açıyoruz. Delikleri konumlandıracağımız noktaları rastgele yerleştirdikten sonra delikleri aynı hizaya getirip aralarındaki mesafeyi ayarlıyoruz. Tekrar unsurlar sekmesine gelerek delik sihirbazını açıyoruz ve istenilen ölçülerde delikleri ayarlayıp belirlediğimiz noktalardan delme işlemini gerçekleştiriyoruz. Tekrar unsurlara gelerek chamfer komutuna tıklıyoruz. Plate'in üst kenarlarına 1.5 mm uzunluğunda içeriye doğru 45 derecelik açıyla pah kırıyoruz. Alt kısmının araçlar sekmesine giderek base plate'im için renk ataması yapıyorum. Bu şekilde kaydetmek için kaydet ikonuna tıklayıp parçanın ismini ve kaydetmek istediğim çalışma alanını seçip tamam'a tıklıyorum. Daha sonra tekrar aynı ikona gelerek ikonun altında yer alan oka tıklayıp çıkan seçeneklerden bookmark'a kaydet tıklıyorum ve bu parçayı proje için oluşturduğumuz bookmark'a kaydedip parçamın çizimini tamamlıyorum. İkinci parçamız olan mounting bracket'ı oluşturmak için X-Design'ı açarak yeni parça oluştura tıklıyoruz. Parçanın ismini ve kaydedilmesini istediğimiz yeri seçtikten sonra tamam'a tıklıyoruz. Alt kısımda yer alan standart sekmesine gelerek X-Design'dan X-Sheet Metal'e geçiyoruz. Gördüğünüz gibi 3D Experience sayesinde uygulamalar arası geçişi sağlamak bu kadar kolay. Şimdi ön düzleme gelerek bir çizim açıyoruz. Katılama yapacağımız çizimi basitçe çizip noktalar arası uzaklığı 48 mm, üst kenarı 24 mm, yüksekliği 16 mm ve kalan kısa kenarı da 12 mm olarak girdiğimizde çizimimiz tam tanımlı oluyor. Altta yer alan Sheet Metal sekmesinden ekstrüzyon komutuna tıklıyoruz. Karşımıza Sheet Metal parametrelerini ayarlayabildiğimiz bir ekran çıkıyor. Parametreleri kendimize göre değiştirip tamam'a tıkladıktan sonra çizim profilimizi seçiyoruz ve uzunluğunu 35 mm olarak girip tamam'a tıklıyoruz. Daha sonra sağ düzlemde çizim açıp üst köşeye bir dikdörtgen çizip boyunu 4 mm, enini 14 mm olarak ayarlıyoruz ve Sheet Metal sekmesine giderek şekil boyunca ekstrüzyonla kesiyoruz. Daha sonra üst düzlemde bir çizim açıyoruz. Parçanın kenarlarına rastgele 4 daire çizip aralarındaki dikey mesafeyi 25, yatay mesafeyi 38 mm olarak giriyoruz. Dairelerin merkezlerini hizalayıp kenara olan mesafesini 5 mm, dairelerin çapını da 4 mm olarak giriyoruz. Bu delikleri de kestikten sonra parçanın üst yüzeyine bir çizim daha açıyoruz ve 2 daireyi çizip hizalıyoruz. Merkezin sağ kenarı olan uzaklığını 24, üst kenarı olan uzaklığını 8, aralarındaki mesafeyi 16 mm olarak ayarlıyoruz ve çaplarını 4 mm yapıyoruz. Bu delikleri de aynı şekilde deliyoruz. Diğer parçalarda olduğu gibi araçlar kısmından parçamıza renk atıyoruz. İlk önce ortak alana, daha sonra da bookmark'a kaydederek parçadan çıkıyoruz. Üçüncü parçamız olan motor bloğu oluşturmak için X-Design'ı açarak yeni parça oluştura tıklıyoruz. Parçanın ismini ve kaydedilmesini istediğimiz yeri seçtikten sonra tamam diyoruz. Ön düzlemde çizim açıp motor bloğun gövdesini çizerek başlıyoruz. Teknik çizime göre çizimi ölçülendiriyoruz. Ölçüleri girdikten sonra motor blok üzerindeki deliği oluşturmak için 5 mm çapında bir çember çizip konumunu ayarlıyoruz. Unsurlara gelerek ekstrüzyonu seçiyoruz ve orta düzlemden 20 mm kalınlık veriyoruz. Oluşan parçanın arka yüzünü çizim açıyoruz. Merkeze hizalı 8 mm çapında bir çember çizip alt kenara olan mesafesi 10 mm olarak ayarlıyoruz. Merkezleri hizalıyoruz. Unsurlara gelerek deliği parça boyunca kesiyoruz. Deliğin dışta kalan yüzeyle chamfer komutuyla pah kırıyoruz. Daha sonra parçanın üst yüzeyine çizim açıyoruz. Yatay ve dikey iki çizgi çizip yardımcı çizgi olarak belirliyoruz. Parçanın kenarına 3 mm çapında bir çember çizip teknik çizime göre uzunluklarını giriyoruz. Aynı işlemi sağ köşeye çizeceğimiz çember için de uyguluyoruz. Daha sonra çizdiğimiz iki çemberi yatay çizgiye göre aynalıyoruz.
Unsurlara gelerek delik sihirbazına giriyoruz. Gördüğünüz delik ayarlarını yaptıktan sonra belirlediğimiz dairelerden delme işlemini gerçekleştiriyoruz. Bu deliklere unsurlar kısmına gelerek tek tek diş açıyoruz. Son hali bu şekilde oluyor. Parçanın üst yüzeyine tekrar çizim açıyoruz. 4 mm çapında bir daire çizip sol kenara olan uzaklığını 24 mm olarak ayarlıyoruz ve merkeze hizalıyoruz. Unsurlara gelerek deliği 30 mm boyunca kesiyoruz. Oluşan deliğin alt ucuna bir çizim açıp merkezine 2.5 mm çapında bir çember çiziyoruz. Bu çemberi de alt deliğe kadar kesiyoruz. Parçanın alt yüzüne de bir çizim açıp yatay bir yardımcı çizgi çizip iki noktayı bu çizgi üzerinde hizalıyoruz ve ölçülerini giriyoruz. Delik sihirbazına giderek belirlediğimiz noktalardan bu şekilde ayarladığımız delikleri deliyoruz. Deliklere son olarak diş açıyoruz. Parçanın üst yüzüne tekrar bir çizim açıyoruz. Merkeze hizalı 14 mm çapında bir çember çiziyoruz. Çemberin sol kenar olan uzaklığını 10 mm olarak ayarladıktan sonra deliği parça boyunca kesiyoruz. Son olarak parçanın ön yüzüne bir çizim açıyoruz. Dikey bir yardımcı çizgi çiziyoruz. 3.2 mm çapında bir çember çizip üst kenarı 17, yardımcı çizgiye 3 mm uzaklıkta olacak şekilde ölçülendiriyoruz. Bu çemberi çizgiye göre aynaladıktan sonra unsurlara giderek deliğe kadar kesiyoruz. Parçamız tamamlanmış oluyor, kaydediyoruz. Dördüncü parçamız olan Cylinder Head'i oluşturmak için üst düzlemli çizim açıp merkez dikdörtgen komutuyla merkezli orijin olan 20'ye 28 mm'lik bir dikdörtgen çiziyoruz ve bu çizime 3 mm kalınlık veriyoruz. Sonrasında oluşan parçanın üst yüzeyini çizim açıyoruz. Rastgele 4 nokta çizerek kenarları olan uzaklıklarını ve birbirleri arasındaki uzaklıkları girerek doğrusal olarak hizalıyoruz. Unsurlar kısmından delik sihirbazına gelerek çapı istediğimiz deliği ayarladıktan sonra az önce belirlediğimiz noktalar üzerinden delikleri açıyoruz. Araçlar kısmına gelerek parçamıza renk atıyoruz ve sonra parçayı kaydede tıklıyoruz. Beşinci parçamız olan Flywheel'ı oluşturmak için ön düzlemle çizim açıp merkez noktası orijin olan çapı 50 mm ve 24 mm'lik iki daire çiziyoruz. Küçük daireyi yardımcı çizgilerle gösterdikten sonra bu dairenin üst ucuna çapı 10 mm olan bir daire daha çiziyoruz. Çizim sekmesinin sağ tarafında yer alan dairesel çoğaltma komutu ile oluşturduğumuz bu daireyi yardımcı daire etrafında 4 adet olacak şekilde çoğaltıyoruz. Oluşan parçanın arka yüzüne çizim açıp merkezine çapı 36 mm olan bir daire daha çizip 4 mm boyunca içeri doğru kesiyoruz. Parçanın diğer yüzüne bir çizim daha açarak merkezine çapı 12 mm olan bir daire çiziyoruz ve dışa doğru 1 mm'lik kalınlık veriyoruz. Diğer parçalarda olduğu gibi araçlar kısmından parçaya renk atadıktan sonra parçamızı kaydediyoruz. 6. parçamız olan Crankshaft'ı oluşturmak için ön düzleme bir çizim açıp merkeze çapı 8 mm olan bir daire çiziyoruz ve bu daireye 32 mm kalınlık veriyoruz. Oluşan silindirin üst yüzüne çizim açtıktan sonra merkez orijin olan bir daire daha çizip çapını 4 mm olarak belirliyoruz. Unsurlara giderek ekstrüzyonla 12 mm uzunluk veriyoruz. Oluşturduğumuz küçük silindirin ucunu chamfer komutuyla pah kırıyoruz. Daha sonrasında sağ düzlemle bir çizim açarak büyük silindirin üzerine sağ tıklıyoruz ve Convert Entities komutu ile bir dikdörtgen elde ediyoruz. Dikdörtgenin üst kenarına ve alt kenarına çakışık iki dikdörtgen daha çizip işimize yaramayacak kenarları siliyoruz. Oluşturduğumuz dikdörtgenlere şekildeki gibi ölçü verdikten sonra ekstrüzyonda kesme işlemi uygulayıp silindiri iki taraftan dikdörtgenler boyunca kesiyoruz. Daha sonra büyük silindirin arka yüzüne çizim açıp merkezine bir nokta koyduktan sonra unsurlara giderek delik sihirbazından matkap boyutlarında bir deliği ayarlıyoruz. Sonraki adımda küçük kesiğin iç yüzüne gelerek burada da bir çizim açıyoruz ve sağ tıkla Convert Entities diyerek bir dikdörtgen daha elde ediyoruz. Dikdörtgenlerin köşegenlerini çizip yardımcı çizgi olarak ayarladıktan sonra kesişme noktalarına nokta koyuyoruz. Unsurlardan delik sihirbazına gelerek istenilen ölçülerde deliği ayarlayıp orta noktadan delimi gerçekleştiriyoruz. Diğer parçalarda olduğu gibi araçlar kısmından parçamıza renk atadıktan sonra ilk önce ortak alana sonra da bookmark'a kaydediyoruz. 7. parçamız olan Crank'i oluşturmak için ön düzleme çizim açıyoruz. Yukarı ve sola doğru iki yardımcı çizgi ekledikten sonra çember komutuyla merkeze 2 tane daire çizip bu dairelere teğet birer çizgi çekiyoruz.
Ucuna seçeceğim 3 nokta yardımıyla bir yay çizip bu yayı çizgimize de teğet yapıyoruz ve çizimden taşan yayları trimliyoruz. Son olarak teğet çizgiyi aynalayıp bu kısmı tamamlamış oluyoruz. Alt kısmı oluşturmak için kabaca dışa doğru çizdiğimiz çizgileri yay ile birleştiriyoruz. Ölçülerini giriyoruz. Ekstrüzyonla 6 mm kalınlık veriyoruz. Daha sonra ilk çizmemizdeki daire profillerini her iki tarafı 0,5 mm'lik uzatıyoruz. Son olarak üst düzleme çizim açıp çapı 4 mm olan bir daire çiziyoruz ve aşağı doğru deliyoruz. 8. parçamız olan Connecting Rod'u oluşturmak için üst düzleme çizim açıyoruz. Yataya çizdiğimiz yardımcı çizgi yardımıyla parçaya radyuslardan, çemberlerden ve çizgilerden oluşan kaba şeklini verip ölçülendireceğiz. Bu şekilde parçanın sol kısmı bittiği zaman çizim araçlarından şekli aynalıyoruz. Unsurlara giderek parçaya 3 mm kalınlık veriyoruz ve parçamızı kaydediyoruz. 9. parçamız olan pistonu oluşturmak için ön düzlemde çizim açıyoruz. Kabaca pistonun döndürerek katılayacağımız hattını oluşturuyoruz. Hattı oluşturduktan sonra ölçüleri giriyoruz. Unsurlara giderek döndürerek katı oluşuna tıklıyoruz ve çizdiğimiz hattı 360 derece döndürüyoruz. Daha sonra sağ düzleme çizim açarak merkeze hizalı 3 mm çapında bir daire çizip dairenin alt kenarı olan yüksekliğini 7 mm olarak giriyoruz. Bu deliği her iki taraftan da kestikten sonra parçamız tamamlanmış oluyor. 10. parçamız olan crank pini oluşturmak için ön düzlemde çizim açıp merkez noktası orijin olan bir çember çiziyoruz ve çapını 4 mm olarak belirliyoruz. Unsurlara gelerek ekstrüzyon ile parçaya 13 mm'lik kalınlık veriyoruz ve oluşan silindirin üst yüzeyine çizim açıyoruz. Merkezde orijin olan bir çember çizip çapını 3.8 mm olarak belirliyoruz. Unsurlardan ekstrüzyon ile kesmeye gelerek çizimimizi 2 mm öteleyerek 1 mm uzunluğunda kesiyoruz. Tekrar unsurlar kısmından chamfer komutunu kullanarak oluşturduğumuz pinin üst kısmına pah kırıyoruz. Alta yer alan araçlar sekmesinden parçamıza renk ataması yaptıktan sonra parçamızı kaydediyoruz. 11. parçamız olan piston pini oluşturmak için ön düzleme bir çizim açıp merkeze çapı 3 mm olan bir çember çiziyoruz ve bu çemberi 13.5 mm kalınlık veriyoruz. Chamfer komutuyla pinin ön ve arka uçlarına pah kırıyoruz. Diğer parçalarda olduğu gibi araçlar kısmından parçamıza renk atadıktan sonra ilk önce ortak alana sonra da bookmark'a kaydediyoruz. 12. parça olan washer'ı oluşturmak için ön düzleme bir çizim açıyoruz. Bir çember çizip çapını 6 birim olarak giriyoruz. Aynı merkez nokta üzerinden bir daire daha çizip çapını 3.8 birim olarak giriyoruz. Daha sonra unsurlara gelerek çizimimize 1 mm'lik yükseklik veriyoruz ve tamam'a tıklıyoruz. Araçlar kısmından parçamıza siyah renk atayıp kaydede tıklıyoruz. Parçamız intern ekibin Collaborative Space'ine yani ortak çalışma alanına kaydedilmiş oluyor.